Efendim Jam Session'a hoş geldiniz. Ben Erdem Özkan. Bugün size caz tarihinin çok önemli iki trompetçisinden bahsedeceğim. Chet Baker ve Miles Davis. Chet Baker ve Miles Davis arasındaki ilişki ve onların arasındaki rekabetten bugün konuşacağız. Eğer kanalımızdaki videoları beğeniyorsanız aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta Chet Baker ve Miles Davis'e dair sizin en sevdiğiniz kayıtlar hangileri yorumlara yazabilirsiniz. Çok sevinirim veya sorularınız varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Her zaman olduğu gibi öncelikle biraz Chet Baker'dan ve biraz da Miles Davis'ten bahsedelim. Caz tarihindeki önemlerinden bahsedelim, biraz hayatlarından bahsedelim. Sonra da bunların arasındaki benzerliklerden ve aralarında oluşan rekabeti konuşalım. Chet Baker 1929 doğumlu. Henüz 16 yaşındayken okulu bırakıp orduya katılıyor ve ordu bandosunda, hatta Berlin'deki bir ordu bandosunda çalmaya başlıyor. Bu dönemde Stan Kenton ve Dizzy Gillespie gibi önemli müzisyenlerin kayıtlarını dinleyerek cazla da haşır neşir olmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği bu işte ordu bandolarında, çeşitli yerlerde, çeşitli farklı ordu bandolarında çaldıktan sonra 1951'de ordudan ihraç ediliyor. Ve ihraç edildikten sonra da aslında profesyonel müzik kariyeri bir noktada başlamış oluyor. Bu dönemde yine Stan Getz ve hatta meşhur Charlie Parker gibi isimlerle böyle küçük turneleri oluyor ve oralarda aslında caz camiasına, caz dünyasına yeteneğini göstermiş oluyor trompetteki. Ancak esas ünlendiği dönem Gary Mulligan'la birlikte çaldığı süreç. O süreçte mesela işte o meşhur ve onun ismiyle aslında Chet Baker ismiyle özdeşleşen My Funny Valentine kaydı da bu Gary Mulligan kuartetle beraber çaldığı dönemde çıkıyor. İşte orada attığı bir soloyla çok ünleniyor Chet Baker. My Funny Valentine hikayesinden de Jam Session'ın ilk bölümünde bahsetmiştik. Onu da gidip izleyebilirsiniz bu arada. Çok yanlış anlaşılmış bir hikaye ama Chet Baker'ın oradaki solosu gerçekten efsane. Bu dönemde Chet Baker özellikle batı yakasında, yani işte Kaliforniyalı olduğu için, orada yaşadığı için, işte surfer boy nasıl artık adlandırırsınız, biraz böyle daha bohem bir hayat tarzı var. Cool çocuk falan, öyle bir tarzı var 1950'lerin ortalarına doğru. O dönemde batı yakasında gerçekten çok ünleniyor Chet Baker. Böyle özellikle bütün kızlar falan hayran. Çok cool bir adam olduğu için. Gerçekten insanlar hayran. Bir de yani beyaz trompetçi. Yani işte o dönemde Miles, Dizzy Gillespie, işte o güne kadar Louis Armstrong, hep böyle siyah müzisyenlerin ön planda olduğu bir enstrümanda işte çok nadir görülen beyaz ve iyi bir trompetçinin çıkmış olması da tabii ki bir önem kazanıyor. Bu dönemde şöyle bir şey oluyor. İki tane çok önemli dergi var. Birisi günümüzde de aktif olan Downbeat dergisi. Diğeri de o dönemde aktif olan tarihin bir noktasında 1960'larda sona eren bir müzik dergisi Metronom. Bu iki derginin açtığı oylamalar var. Yani kendi işte okuyucuları için açtıkları oylamalar var. Şeyi soruyorlar mesela, işte en iyi vokalist adaylar şunlar falan. İşte en iyi saksafoncu adaylar bunlar. Ve en iyi trompetçi adaylarından bir tanesi de Chet Baker. Bir diğeri de Dizzy Gillespie. Yani o dönemde 1953 ve 56 arasında işte kendi kurduğu kuartetle artık Chet Baker çalmaya başlıyor ve dediğim gibi çok popüler durumda. Yani Dizzy Gillespie ile böyle bir rekabetin içine sokulmuş olması bir anlamda normal çünkü çok popüler. Ama hani Dizzy Gillespie daha iyi bir trompetçi mi? Evet. Öyle günün sonunda. Yine de işte çok popüler olduğu için Chet Baker o dönemde özellikle işte beyazlar arasında çok popüler olduğu için Downbeat dergisinde, Metronom dergisinde en iyi trompetçi oylamalarında Dizzy Gillespie'yi geçerek, hatta Clifford Brown'u da geçerek birinci oluyor. Yani işte en iyi trompetçi Chet Baker gibi bir algı oluşuyor o dönemde 1953 yılında. Hatta bir yıl sonra 1954'te bunun bir de vokalist versiyonu yapıldığında orada da birinci oluyor. Orada da mesela Nat King Cole'u geçiyor. Yani işte en iyi vokalist dalında Nat King Cole'u geçiyor. O da biraz tabii şaibe yaratıyor şu anlamda. Bu sonuçta bir jüriyle seçilen, işte böyle hani müzik uzmanlarının, caz uzmanlarının yaptığı bir yarışma değil. Bu bir okuyucu oylaması neticesinde olduğu için yani daha popüler olan isimlerin kazanması bekleniyor tabii, ama işte bu da biraz şaibe yaratıyor. Özellikle vokalist kısmı. Çünkü 1954 yılında ki yani o 1953'teki en iyi trompetçi seçilmesiyle 1954'te en iyi vokalist seçilmesi arasındaki bir olayı anlatacağım ben size aslında. O süreçte yani 1954'teki vokal albümünü, Chet Baker Sings albümünü çıkarttıktan sonra albümün aldığı tepkiler çok karışık. Yani ya çok beğeniliyor ya da hiç beğenilmiyor. Yani ya böyle göklere çıkartılıyor ya da yerin dibine sokuluyor gibi bir durum var. Bunun da sebebi Chet Baker'ın çok alışılmışın dışında bir erkek vokal sesine sahip olması. Biliyorsunuz, mutlaka dinlemişsinizdir. Kırılgan, çok naif, çok böyle ürkek, çok arkaya yaslanan, çok böyle project etmeyen bir
yansıtmayan bir vokal tarzı var. Bu bir yandan bazı çevreler tarafından, özellikle müzik çevreleri tarafından o döneminde algısını düşünürseniz 1950'lerin fazla feminen bulunuyor. Öte yandan da mesela özellikle kadınlar açısından da çok farklı bir tarz, yani daha böyle maskülen erkek figürünün çok ön planda olduğu bir dönemde böyle bir ses duymak kadınların da mesela çok hoşuna gidiyor. Onlar da beğeniyorlar. Dolayısıyla böyle bir popülarite oluşuyor ama işte dediğim gibi böyle bir denge var yani. Ortası yok gerçekten. Ha, fena değil diyen yok. Ya hiç beğenmiyorlar ya çok beğeniyorlar. Yani tabii bu vokal albümüyle ilgili, Chet Baker Sings albümüyle ilgili ne kadar çok farklı reaksiyonlar olursa olsun, hani beğenen de var, beğenmeyen de var. Günün sonunda bu albüm çok büyük bir ticari başarıya ulaşıyor. Yani o albümdeki parçalar, yani bugün de dinliyoruz hala, gerçekten çok güzel bir albüm. Bir yandan trompet çalıyor, bir yandan vokal. İkisinde de iyi, gerçekten başarılı. Ticari anlamda çok büyük başarıya ulaşıyor ve yani işte bu da zaten bir anlamda o Downbeat dergisinde veya Metronom dergisinde neden oylamalarda birinci çıktığını bir yandan anlatan bir durum. Çünkü çok popüler bir pozisyonda Chet Baker 1953-54 o yıllarda. Şimdi o dönemde Miles ne yapıyor? Biraz da ona bakalım. Miles Davis o dönemde kim? Miles Davis 1926 doğumlu. Yani aslında Chet Baker'la aynı jenerasyonda diyebiliriz. Sadece 3 yaş büyük Chet Baker'dan. Ama o Chet'ten farklı olarak, yani en önemli farkı zaten doğu yakası müzisyeni. Şimdi o 1950'lere geldiğimizde aslında bu East Coast, West Coast mevzuları, o aradaki rekabet biraz başlıyor. Hatta bu rekabet aslında çok sonraki yıllarda, mesela 1980'lerde işte Tupac zamanlarında falan yine rapte de var. Yani hip hop, rap müzikte de, hatta belki hala bilmiyorum ama doğu yakası, batı yakası rekabeti var. İşte bunların kendine göre hatta el işaretleri var. East Coast, West Coast falan. Çok anladığım konular değil ama caza dönecek olursak o dönemde de böyle bir rekabet başlıyor. Belki de ilk olarak o dönemde başlıyor, bilmiyorum. Çünkü 1950'lerde işte Miles'ın, Charlie Parker'ın doğu yakasından, yani New York tarafından Los Angeles'a, San Francisco'ya gittiği dönemlerde başlayan bir rekabet olduğunu biliyorum. Hatta Charlie Parker'ın şöyle bir lafı var 1950'lerde. Charlie Parker, Dizzy Gillespie ve Miles Davis'e diyor ki, bakın diyor, Kaliforniya'da batı yakasında beyaz bir eleman var, sizi tahtınıza inecek, ona göre haberiniz olsun diyor 1950'lerde. Chet Baker'ı kastediyor. Miles'a dönecek olursak 1926 yılında doğdu, doğu yakasında müziğe başladı. İşte müzikal bir eğitim alırken bunu yarıda bıraktı. Charlie Parker'ın ekibine girdi, onun orkestrasıyla çaldı falan. Ama 1950'lere gelindiği noktada, artık 1940'lardan itibaren hatta, Miles Davis zaten kendini çok önemli bir müzisyen, çok önemli bir trompetçi olarak kanıtlamış durumda. Hatta öyle ki 1945'ten sonra müziğin Big Band döneminden, swing döneminden cazın çıkıp yavaş yavaş bebop'a evrildiği dönemde de o bebop'un mucitleri arasında gösterilen isimlerden biri. Mesela kim o isimler? Bebop'un mucitleri: Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Bud Powell, Max Roach. Çok önemli müzisyenler arasında aslında zaten yerini almış durumda Miles Davis. Hatta sonradan 57 yılında çıkan Birth of the Cool albümünde aslında 1949 ve 50 yılında kaydetmiş. Yani zaten bebop'tan başlamış, hard bop'a geçmiş, cool jazz'a gelmiş, gerçekten mucit bir müzisyen diyebiliriz. Yani caz tarihindeki en inovatif isimlerden, en yenilikçi isimlerden biri ve bunu da zaten 1950'lerin ortasına geldiği noktada çoktan kanıtlamış durumda. Dolayısıyla Miles Davis 1953 yılında ilk kez Chet Baker'la tanıştığı, karşılaştığı noktada çoktan usta bir müzisyen konumunda, öyle gösteriliyor. Caz tarihinin en önemli müzisyenleri arasında yerini almış durumda ve bütün, yani hayatında yaşadığı o dakikaya kadar, özellikle son yıllarında, işte 1940'ların sonlarına doğru 50'lerin başında yaşadığı uyuşturucu problemlerine rağmen yine de hala o tahtı bırakmış durumda değil. Yani çok iyi bir konuda, çok önemli bir müzisyen, çok ağırlığı olan bir müzisyen. Chet Baker ise daha hani ünlü, popüler ama yeni çocuk henüz. Tabii aslında ikisi çok benzer tarzlarda müzisyen 1950'lerin başında. Yani 1950'lerin sonundan itibaren Miles Davis'in tarzı özellikle 60'lardan sonra çok değişiyor. Müziği bambaşka bir yere gidiyor Miles Davis'in ama 1950'lerin başında birbirine yakın tarzda müzik yapan iki trompetçi Chet Baker ve Miles Davis. Yani aslında çok da böyle hani cazın içinde olmayan, çok eğitim almamış veya çok dikkat etmeyen bir kulak için ayırt etmek zor olabilir ama aslında Miles'ın da Chet'in de arasında, müziklerin arasında çok ufak böyle ince, nüans, detay farklar var. Ve bunları çok iyi bir şekilde aslında ayırt edebilmeniz için, yani Chet Baker ve Miles Davis gibi birbirine yakın tarzdaki müzisyenlerin arasındaki o melodik farkları, o nüansları daha iyi çözebilmeniz için de Sennheiser HD 620 tam bu noktada devreye giriyor.
böyle birbirine çok yakın tarzı olan Chet Baker, Miles Davis gibi yakın tarzı olan müzisyenlerin arasındaki o ince detayları, o nüansları çok net bir şekilde ayırt etmenizi ve duymanızı sağlar Sennheiser HD 620. Zira Chet Baker'ın trompetinden dökülen o her melodiyi veya vokalindeki o kırılganlığı Sennheiser HD 620 çok net bir şekilde duymanızı sağlar. Keza Miles Davis'in o güçlü trompetine üflediği her güçlü nefesin detaylarını da çok net bir şekilde hissetmenizi sağlar. Bu kulaklık müziğin ruhunu ortaya çıkartan ayrıntıları yakalamakta ustadır ve o ayrıntıları yakalamak için doğru ekipmana ihtiyacınız vardır. Evet, yani her ikisi de hem Miles Davis hem Chet Baker birbirlerinden haberdar. Dolayısıyla böyle aralarında aslında her ne kadar o güne kadar tanışmamış olsalar da bir rekabet olduğunu da farkındalar. Dizzy Gillespie de öyle, işte yani Downbeat dergisinde Chet Baker onun önünde gösterilmiş falan. Hal böyleyken böyle bir ortamda bir gün Chet Baker doğu yakasına, deplasmana, New York'a çalmaya geliyor. Birdland'de çalacak ve o gün kapıdan içeri, Birdland'in kapısından içeri Miles Davis ve Dizzy Gillespie de giriyor. Oturuyorlar ve çok büyük bir dikkatle Downbeat dergisinin en iyi trompetçi ilan ettiği Chet Baker'ı dinliyorlar. Herkesin sevgilisi beyaz çocuk Chet Baker. Büyük efsane Charlie Parker'ın vaktinde Dizzy, Miles dikkat edin, doğu yakasında bir çocuk var, sizi tahtınızdan edecek dediği Chet Baker. Chet Baker setini bitiriyor, kulise geçiyor ve kuliste Miles ve Dizzy ile karşılaşıyor. Tokalaşıyorlar, selamlaşıyorlar, havadan sudan 2-3 dakika sohbet ediyorlar. Dizzy daha sakin, daha iletişimi kuvvetli, biraz daha belki Miles'a göre daha politik davranabilen bir kişilik ama Miles böyle lafını esirgemeyen bir adam ve diyor ki Chet Baker'a, çok güzel çaldın, tebrik ederim. Hatta belki fazla güzel çaldın. Acaba çok mu tatlı çaldın diyor. Yani biraz aslında orada bir iğneleme var Baker'a karşı. Chet Baker da bir yandan şunun farkında o noktada. Yani aslında kendisi de belki Dizzy Gillespie kadar iyi bir trompetçi olmadığını biliyor. Ondan daha iyi olmadığını belki de farkında. Saygı da duyuyor Dizzy'ye de, Miles'a da saygı duyuyor ama hani Miles biraz agresif yaklaşınca o da şöyle bir ne oluyor diyor tabii Chet Baker'da. Çünkü Miles Davis şöyle bir tavır içinde, yani ben bu muhteşem Chet Baker perdesinin arkasındaki gerçeği görüyorum ve bunu açık açık söyleyeceğim tavrında. Miles Davis Chet Baker'a diyor ki, bak diyor, sana bir tavsiyede bulunacağım. Bence sen buralara ait değilsin. Bence sen kalk batı yakasındaki plajına git. Orada takılmaya devam et. Çünkü diyor bu dışarıdaki, bu kulüpte şu an dışarıda seni dinleyen ve böyle hayran hayran bakan kızlar diyor, sence cazın C'sinden anlıyorlar mı? Anlamıyorlar diyor. Yani aslında şeyi kastediyor. Downbeat dergisinde Chet Baker, Dizzy Gillespie'nin önünde gösteren insanları kastediyor o noktada Miles. Bence sen git, biraz yaşa, sonra belki yine gelirsin diyor. Burada biraz da şunu kastediyor, yani aslında yaşanmak lazım, cazı iyi çalmak için biraz yaşanmışlık gerekiyor demeye çalışıyor. Belki biraz acı çekmek, biraz o hayatın tokadını yemek gerekiyor demeye çalışıyor Miles. Benim yorumum en azından böyle. Bu olay tabii Chet Baker'ın üzerinde bir etki yaratıyor. İki türlü aslında etkisi var. Birinin henüz o dakika itibariyle farkında değil kimse, çünkü 20 yıl sonra bence gerçekleşiyor. Bir kehanet oluyor bu sözler, hani git biraz yaşa da gel lafı. İkincisi de Chet Baker yani gerçekten hani Dizzy Gillespie ve Miles Davis kadar usta bir trompetçi olmadığının farkında belki ve bu sözler onun üzerine biraz da bu algıyı güçlendirdiği için bir yıl sonra 1954'te Chet Baker Sings albümünü yapıyor. Bu albümü yaparken de yapımcı falan çok itiraz ediyorlar. Yani ne şarkı söylemesi canım, sen hani trompetçisin, trompetini çal diyorlar. Chet Baker da işte hani onlar kadar iyi bir trompetçi olmadığı için belki başka bir şey ortaya koymak istiyor o dönemde ve çok ısrar ederek hayır ben şarkı da söyleyeceğim diyor ve o albümü yapıyor. Onun üzerine de zaten işte en iyi vokalist ödülünü oylamada yine Nat King Cole'un önünde alıyor. Onu anlattım onun hikayesini ama yani aslında Chet Baker belki de şarkı söylemeye yönlendiren, bir yandan trompetçi bir yandan vokalist olmaya yönlendiren olaylardan bir tanesi de Miles'dan duyduğu bu sözler veya Miles Davis ve Dizzy Gillespie ile trompet konusundaki rekabetleri. İkinci olay da o kehanet dediğim olay da şu, hani git biraz yaşa demişti ya Miles Davis. Hayatın dikenli yollarından biraz geç öyle gel gibi bir ifadeyle. Gerçekten de oralardan geçiyor Chet Baker sonradan. Ne zaman? 1966'da. 1966 yılında yani kimilerine göre bir borç, harç, alacak verecek belki de uyuşturucuyla ilgisi olan bir konu üzerinden birileri Chet Baker'ı gece yarısı sokakta sıkıştırıyor ve fena halde dövüyorlar. Yani çok fena halde dövüyorlar. Öyle ki çenesi dağılıyor, bütün dişleri kırılıyor ve yani bu
dişlerin kırılması, çenenin dağılması, o ağız yapısındaki bozukluk tabii ki de trompet çalmasının önüne geçiyor. Öyle ki 7 yıl boyunca 1973'te gerçek anlamda Chet Baker geri dönene kadar, her ne kadar o arada da müzik yapıyor ama gerçek anlamda geri dönene kadar Chet Baker olarak aslında doğru düzgün trompet çalamıyor. Hatta trompet çalmayı, üflemeyi tekrar sıfırdan öğrenmesi gerekiyor. O kadar aslında ağır bir yaralanma geçiriyor. Dolayısıyla aslında bu Miles Davis'in 1953 yılında söylediği, yani git biraz yaşa da gel lafı bir anlamda 1966-73 arasında Chet Baker o çileyi gerçek anlamda çekmiş oluyor. Bir yandan tabii uyuşturucuyla ilgili yaşadıkları da var. Yani aslında çok zor da bir hayat yaşıyor diyebiliriz Chet Baker. Kimilerine göre hatta Chet Baker'ın en iyi kayıtları 1973'te tekrar o yaralanmadan geri döndükten sonra olmuştur. Kimileri de böyle söyler. O dönemde daha belki teknik olarak daha zayıf ama ruh olarak daha kuvvetli çaldığını söyleyenler var. Efendim işte Chet Baker ve Miles Davis, yani cazın iki dev ismi arasında geçen bu kehanet niteliğindeki diyaloğun, bu rekabetin hikayesi de böyle. Jam Session'ı dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.